Merhaba, kaynaklarımızda yapacağımız bu detaylı incelemeye hoş geldiniz. Bugün sizin için Kürt göçlerinin yüzyıllara yayılan o karmaşık öyküsünü ele alıyoruz. Hı hı. Elimizdeki metinler bizi Horasan'dan Almanya'ya yani epey farklı dönemlere ve coğrafyalara götürüyor. Evet. Amacımız bu göç dalgalarının arkasındaki nedenleri, o kritik dönemeçleri birlikte anlamak aslında. Kesinlikle. Bu belgeler bize şunu gösteriyor ki bu tek bir olay değil, süreklilik gösteren bir durum adeta. Evet. Savaşlar, devlet politikaları, siyasi baskılar, ekonomik zorluklar, hatta doğal afetler bile var işin içinde. Pek çok faktörün tetiklediği bir göçler silsilesiyle karşı karşıyayız. Anlıyorum. Ve bu süreçlerin hem bireyler hem de toplumlar üzerindeki etkileri oldukça derin. Metinlerden biri özellikle 15. ve 17. yüzyıllara odaklanıyor, değil mi? Osmanlı-Safevi çekişmesi dönemindeki Horasan göçleri. Evet, orası ilginç. Anlaşılan Horasan, tarihsel olarak merkezi otoriteyle sorun yaşayan ya da farklı inançlara sahip gruplar için bir nevi sığınak bölgesi olmuş sanki. Evet, aynen öyle. O dönemde özellikle Kızılbaş Kürtler gibi, o dönemin Sünni Osmanlı ve Şii Safevi otoriteleriyle inançsal olarak ayrışan gruplar bunlar. İşte başta onlar olmak üzere pek çok Kürt aşiretinin, kabile federasyonlarının baskılardan kaçarak ya da devletlerin iskan yerleştirme politikaları, Evet, iskan politikaları. aynen, ve sınır güvenliği politikaları gereği Horasan'a göç ettiğini veya ettirildiğini görüyoruz. Ettirildiğini de evet. Tabii. Kaynaklar Çemişgezek, Zaferanlu gibi büyük aşiret konfederasyonlarından bahsediyor. On binlerce hanenin yer değiştirmesi söz konusu. Çok büyük rakamlar. Çok büyük. Ve bu belgeler sürecin sadece tek yönlü olmadığını da vurguluyor. Asimilasyon var, geri dönüşler var, başka bölgelere dağılma gibi karmaşık sonuçları olmuş. Hı. Horasan'da oluşan bu Kürt varlığının kültürel izleri de biliyorsunuz günümüze dek sürmüş. Zamanımızda daha yakın dönemlere gelirsek, Almanya'ya yönelik Kürt göçü çok dikkat çekiyor. Kaynaklar bunu 5 ana dalga halinde inceliyor sanırım. Evet, 5 dalga. İlk dalga 1920'lerde başlamış, Bedirhan kardeşler gibi siyasi veya eğitim amaçlı giden öncü isimlerle. Aynen. Bu ilk gidenler metinlere göre modern Kürt kimliği fikrinin şekillenmesinde de rol oynamışlar. Evet, bir nevi entelektüel başlangıç diyebiliriz. İkinci dalga ise 1961 sonrası Almanya ile Türkiye arasındaki o meşhur misafir işçi anlaşmalarıyla geliyor. Gastarbeiter dönemi. Evet, ve Timmer ilginç bir noktaya değiniyor burada. Bu dönemde gelenler özellikle Türkiye'deki o zamanki asimilasyon politikalarının da etkisiyle başlangıçta kendilerini genellikle Türk işçisi olarak tanımlıyorlar. Öyle mi? İlginçmiş. Evet, ancak zamanla özellikle sonraki nesiller ve 1980'lerdeki politik göç dalgasının etkisiyle, belgelerin ifadesiyle bir Kürt kimliğinin yeniden keşfedilmesi süreci yaşanıyor. Peki bu kimliksel dönüşümü tetikleyen ne olmuş özellikle? Sadece yeni gelen politik göçmenler mi etkili olmuş, yoksa başka faktörler de var mı? Kaynaklar birkaç faktöre işaret ediyor aslında. Yeni gelen politik sığınmacıların getirdiği o bilinç, Avrupa'daki örgütlenme olanakları, Tabii ortam farklı. evet, ve Türkiye'deki baskıların devam etmesi. Bütün bunlar önceki kuşaklarda bastırılmış veya geri plana itilmiş kimliğin daha görünür hale gelmesine yol açmış görünüyor. Anlıyorum. 1980'ler ve 90'larsa metinlerde 3. ve 4. dalgalar olarak tanımlanıyor. Siyasi sığınmacı akınının zirve yaptığı dönemler bunlar, değil mi? Kesinlikle. Nedenler arasında Türkiye'deki 1980 darbesi var. İran-Irak Savaşı var. 1988'deki o korkunç Halepçe katliamı var. Suriye'deki baskılar var. Ve özellikle 1990'larda Türkiye'nin güneydoğusundaki belgelerde İç savaş niteliği taşıyan süreç olarak geçiyor bu çatışmalar ve zorla köy boşaltmalar sayılıyor. Evet, o dönem çok ağırdı. Hatta TESEV gibi Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı araştırma kuruluşlarının verilerine göre 1984-2004 arası yaklaşık 1 milyon insanın yerinden edildiği belirtiliyor. Devasa bir rakam. Evet, bu dönemde insan hakları ihlalleri, Kürt dili ve kültürüne yönelik yasaklar,
Aydınlara, gazetecilere, politikacılara yönelik baskılar da göçü körükleyen önemli faktörler olarak vurgulanıyor. Sadece siyasi de değil yani. Değil, hatta bakın Muş ve Erzurum depremleri sonrası bile binlerce kişinin Almanya'ya gitmesi gibi, yani doğal afetlerin bile göçü tetikleyebildiğini görüyoruz. Çok ilginç. Beşinci ve şimdilik son dalgaysa 2011 sonrası Arap Baharı ve özellikle Suriye İç Savaşı ile gelenler. Bu son dalgayla birlikte Almanya'daki Kürt nüfusunun 1,2 milyona aştığı tahmin ediliyor. İnanılmaz bir sayı. Peki Almanya'daki bu süreç devam ederken bölgede de çok dramatik bir olay yaşanmış 1991'de. Kaynaklardan biri buna değiniyor. Evet, Raperin sonrası yaşananlar. Evet, Saddam Hüseyin rejiminin Irak Kürdistan'ındaki Raperin olarak bilinen halk ayaklanmasını bastırmak için başlattığı saldırılar. Sonucunda yaklaşık 1,4 milyon insan dağlara ve komşu ülkelere kaçıyor. Gerçekten de çok büyük bir insani trajedi o. Bu kitlesel kaçış sırasında yüzlerce sivilin Irak ordusunun saldırıları, soğuk, açlık bu nedenlerle hayatını kaybettiği belirtiliyor. Korkunç. Korkunç. Bu durum Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 688 sayılı kararıyla bölgede uçuşa yasak bölge ilan etmesine neden oldu. Kaynaklar da bunu vurguluyor. Bu kararın bugünkü Kürdistan bölgesel yönetiminin statüsünün oluşmasında kritik bir adım olduğunu ifade ediyorlar. Anladım. Özetle incelediğimiz bu metinler Kürt göçlerinin tek bir sebebe veya döneme indirgenemeyeceğini çok net gösteriyor aslında. Kesinlikle öyle. Savaşlar, siyasi baskılar, ekonomik sebepler, devlet politikaları ve kimlik mücadelesi hepsi sürekli iç içe geçmiş durumda. Peki tüm bu hareketliliğin bize anlattığı daha derin bir anlam var mı sizce? Yani bu kaynaklar bize şunu hatırlatıyor aslında. Göç sadece fiziksel bir yer değiştirme değil. Olay bundan çok daha fazlası. Evet. Aynı zamanda kimliklerin yeniden inşa edildiği, kültürlerin taşındığı, büyük travmaların yaşandığı ama aynı zamanda muazzam bir direncin de ortaya çıktığı çok katmanlı bir süreç bu. Direnç? Evet. Almanya örneğinde gördüğümüz gibi belgelerin de belirttiği üzere uzun süre görünmez kabul edilen bir topluluğun zamanla o toplumun önemli bir parçası haline gelme öyküsü de var işin içinde. Çok doğru. Bu detaylı incelemenin ardından belki siz de şunu düşünebilirsiniz. Yüzyıllardır devam eden bu yerinden edilme ve yeniden kök salma döngüsü bir halkın kolektif belleğini, kimliğini ve geleceğe bakışını acaba nasıl şekillendirmiştir? Üzerine düşünmeye değer bir soru.